Bir zamanlar ışık bir yana, karanlık diğer yana. Yani insanlığın inancı ikiye ayrılır. İyiliğin ve kötülüğün birbirine karıştığı o eski günlerde ortaya biri çıkar. Ateşe bakıp alevinde Tanrı'yı gördüğünü söyler. Belki de insan Tanrı'yı ilk kez dışarıda değil, kendi içinde aramaya o gün başlamıştır. Merhaba sevgili dostum. Bugün seni insanın Tanrı'yı ilk kez kalbinde aradığı o döneme götürmek istiyorum. Tapınakların henüz inşa edilmediği, duaların kelimelerden önce geldiği çağlara. Bir inancın değil, bir bilincin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Zerdüşt'ün ateşiyle başlayan ve tek tanrılı dinlerin kalbine kadar uzanan o uzun yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsin. Eğer hazırsan başlıyoruz. İlk insanlar gökyüzüne baktığında yıldızlardan fazlasını gördüler. Gökyüzü onların gözünde büyük bir sır gibiydi. Kimi zaman umut verir, kimi zaman korku salardı. Bazen yağmurla bereket getirir, bazen yıldırımla her şeyi yakıp kül ederdi. Ve o anlarda sessizce düşünen insan binlerce yıl boyunca bu düzenin arkasında kim var sorusuna cevap arar. Kimi taşlara, kimi ağaçlara, kimi yıldızlara bakar. Ve gün gelir o soruya başka bir gözle bakan biri ortaya çıkar. Adı Zaratuştra'dır. İnsanlık onu Zerdüşt olarak hatırlar. Zerdüşt, tanrılara kurban sunan bir halkın içinden gelmişti. O dönem her olayın bir tanrısı vardı. Yağmurun, rüzgarın, bereketin. İnsanlar korktukları için tapar, dua eder, adak adarlardı. Zerdüşt bir gün tanrılar birbiriyle kavga ediyorsa adalet nasıl oluyor diye sorar. O an farklı bir şey fark eder. Belki de tanrılar gökyüzünde değil, insanın içinde yaşıyordu der. Ona göre korku, öfke, merhamet ve vicdan hepsi aynı yerdeydi. İnsanın kalbinde. Zerdüşt'e göre evren iki güçten oluşuyordu. Biri Ahura Mazda, ışığın ve iyiliğin tanrısı. Diğeri Angra Mainyu, karanlığın ve kötülüğün ruhu. Ama bu iki güç birbirini yok etmek için değil, birbirini anlamak için vardı. Gündüz geceyi, yaşam ölümü tanımlıyordu. Zerdüşt, insanın bu savaşın ortasında olduğunu söyler ve ilk kez iyilik ya da kötülüğün Tanrı'nın değil de insanın seçimiyle ortaya çıktığını anlatır. Artık kader gökyüzünde değildi, insanın içinde yazılıydı. O günlerde insanlar hala tanrılara kurban adayıp tütsüler yakar, kan döker, adaklar sunardı. Ama Zerdüşt için Tanrı bu törenlerde değil, ateşin içindeydi. Çünkü ateş saftır, arındırır ama yakar. Ateş Tanrı'nın gözüdür, ona bak ama onu sahiplenmeye çalışma dedi. O günden sonra ateş inancın sembolü haline gelmişti. Ve o sembol hiç kaybolmadı. Bugün bir kilisede yanan mum, bir camide parlayan kandil. Hep o eski ateşin sessiz hatırası gibidir. Milattan önce 6. yüzyılda Yahudiler Babil'e sürgün edilir. Pers topraklarına geldiklerinde Zerdüşt'ün öğretileriyle karşılaşırlar. Ve o karşılaşma dinler tarihinin yönünü değiştiren gizli bir dönüm noktasıdır. Yahudi inancında o güne kadar şeytan sadece bir kavramdır. Ama Zerdüştlükten sonra o kavram bir kimliğe dönüşür. Artık iyilik ve kötülük Tanrı'nın iradesiyle değil, iki ayrı varlığın mücadelesiyle açıklanmaya başlar. Zaman gelip geçer. Bu fikir Hristiyanlığa, ardından İslam'a taşınır. Her din kendi dilinde bunu anlatır. Ama öz aynı kalır. Işık ve karanlık insanın içinde yan yana durur. Bunu Kızılderili öğretilerde de iyi kurt, kötü kurt olarak da görebiliriz. Zerdüştlükte bir inanç vardır. İnsan öldüğünde ruhu Çinvat Köprüsü denen bir yere varır. Köprünün öbür ucu ışığa çıkar. Ama yolu dar ve dengesizdir. İyi olan geçer, kötü olan düşer. Bu fikir sonraki dinlerde başka isimler alır.
Yahudiler buna Gehinnom der. Hristiyanlar Hel. Müslümanlar ise cehennem dediler. Ama köken hep aynıydı. Bir sınav, bir geçit ve bir yüzleşme. Belki de cehennem Tanrı'dan uzak kalmak değil, kendi içindeki ışığı kaybetmekti. Zerdüştlük, tapınma kadar düşünceyle de ilgilenirdi. İyi düşün, iyi konuş, iyi davran. Bu sözüyle insanı dışarıdaki Tanrı'dan çok kendi içindeki vicdana yönlendirdi. Artık Tanrı emir veren bir otorite değil, içimizde konuşan bir ses gibiydi. İyilik ödül için değil, kendisi için yapılmalıydı. Belki de Zerdüşt'ün en büyük öğretisi buydu. Tanrı seni cezalandırmaz. Sen kendini affedemezsin. Sonraki yıllarda zamanla Zerdüştlük Pers İmparatorluğu'nun dini haline gelmiştir. Her şehirde ateşkede denilen tapınaklar kurulur. Bu tapınaklarda hiç sönmeyen bir alev yanar. O alev Tanrı'nın varlığını hatırlatırdı. Bugün Hindistan'daki Parsiler hala o ateşi korur. Binlerce yıl geçti ama o ışık hala yanmaya devam eder. Belki sadece bir gelenek gibi görünür ama o alev insanın içinde yanan inanç kıvılcımını da simgeler. Yaşamdaki dengenin önemini anlayan Zerdüşt, kötülüğün yok edilmesini istemedi. Işık karanlıkla anlam buluyordu. İyilik kötülüğü tanımadan anlaşılamazdı. Bu düşünce Hindistan'da karma olur. Çin'de yin yang. Ama öz hiç değişmez. Evrenin düzeni zıtlıkların dengesiyle ayakta kalır. Belki de Tanrı şeytanı yenmek için değil, anlamak için yaratmıştır. Zerdüşt'ün sesi zamanla azalmaya başlar. Ateş tapınakları yıkılır ama fikir toprağa değil, insanın bilincine gömülmüştür. Bugün bir mum yandığında, bir dua yükseldiğinde, bir çocuk Tanrı beni duyar mı diye sorduğunda belki o eski ses hala yankılanır. Tanrı hiçbir zaman gökyüzünde değildi belki. İnsan hep yukarı baktı ama aradığı şey kalbinin derinindeydi. Belki de Tanrı ilk kez bir ateşin içinde konuştu ve biz hala o sesi dinlemeye çalışıyoruz. Zerdüşt, Tanrı'yı gökyüzünden indirip insanın kalbine yerleştiren ilklerden biriydi. O günden sonra inanç artık korkudan değil, farkındalıktan doğdu. Belki de Tanrı fikri insanın kendi içindeki birliği, arayışından ibaretti. Ateşten ışığa, ışıktan bilince uzanan uzun bir yoldu bu. Ve o yol henüz tamamlanmadı. Bu Kutsalın Evrimi serisinin ilk bölümüydü. Bir sonraki bölümde insanlık tarihinin en eski sembollerinden birini konuşacağız. Kutsal kadın. Meryem mi, Isis mi? Tanrıça mı, anne mi? Yoksa ikisi de aynı mıydı? Gel gerçeği birlikte arayalım. İzlediğin için teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak bana destek olabilirsin. Kendine iyi bak, hoşça kal.